My dear student, welcome to Man in Black channel. Today we are going to teach you alphabets, cardinal numbers and ordinal number. Please don't forget to share, subscribe and hit the bell icon. Ashkan. Arkadaşlar merhaba, Man in Black kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Arkadaşlar bugün İngilizceye alfabe, sıra ve sayma sayılarıyla giriş yapıyoruz. Go ahead Şarek. Okay, today we will teach you how to say the alphabet. Perfect. Ashkan. A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, and Z. V, Z. Okay, some people they make mistake how to say the alphabets. Numbers C, E, I, U and Y. Thanks. Evet arkadaşlar birçok kişi tarafından yapılan telaffuz hatalarını arkadaşım Sarek sizleri yuvarlak içine aldı. Bunları sizlerle tekrar edelim. C, C, E, E, I, U, U and the last one Y. Son olarak Y. Y arkadaşlar. Arkadaşlar bu harfleri lütfen tekrar ederek ezberlemeye çalışalım. Go ahead buddy. Okay, there is like 5 vowels, 2 semi-vowels, 21 consonant. Total is 26 letters in English alphabets. Perfect. Arkadaşlar İngilizce alfabeler Türkçe alfabe göre biraz bir farklılık göstermektedir. İngilizce alfabede 5 tanesi yani 5 vowels. Vowels it mean ünlü harfler. 21 consonants. 21 tane de ünsüz olmak üzere İngilizce'de toplam 20 harf bulunmaktadır. Bunlardan sadece 2 tanesi semi-vowels. Semi-vowels ne demek arkadaşlar? Bunlar hem ünlü hem de ünsüzler olarak sizlerle paylaştık. W ve Y. Go ahead. Okay, how you will know what is vowel? When you speak, your tongue, teeth and lips will not touch. For example, A, it's not touching. E, I, O, U. Arkadaşlar İngilizce alfabede ünlü harfleri nasıl anlarız? Dikkat ederseniz okuduğunuzda tekrar okuyalım. A, E, I, O ve U harflerini kullanırken dilimiz ve dişimiz birbirine değmiyor. Tekrar edelim lütfen. A, A, E, E, I, I, O, O, U. U. It's not touching. That's right. And one more thing, when you write any special name or your name, it must be capital letters. It's starting in the sentence or in between the sentence. For example, Ankara is a special name, so we wrote Ankara is the capital of Turkey. Turkey is a special name, so it's big letters. And this is Ashkan is a special name, so A. And Sharik is a special name, so S. What is capital letters? Capital letters, you can see A, B, C. These are capital letters, and lower case means a small letters like C, B, C, D, like this. Perfect buddy. Thank you so much. Arkadaşlar bazı kelimeleri kullanırken büyük harfle yazıyoruz. Nerelerde büyük harf yazıyoruz? Check edelim. Arkadaşlar özel isimleri cümlenin başında ya da ortasında kullanırken ne olursa olsun büyük harfle yazıyoruz. Örneklere bakalım.
Ankara is the capital of Turkey. Arkadaşlar Ankara özel isim, A'yı büyük harfle yazdık. Another one Turkey. Turkey yani Türkiye'de özel isim olduğu için T harfini büyük harfle yazdık. İkinci örneğimizde Aşkın and Şarek are good friends. Yani Aşkın ve Şarek özel isim oldukları için A ve şeyi bizler büyük harfle olarak yazdık. Arkadaşlar diğer konumuz capital ve lowercase. Capital ve lowercase ne demek, onlara bir göz atalım. En başta alfabeyi yazarken A, B, C derken büyük harfle başladık. Bunlar capital. Yanlarındaki küçük a, küçük b, küçük c olarak it's lowercase. Another mean yani diğer anlamı ise small. One more time I'm going to repeat. Lowercase and small. The same mean. İkisi de aynı anlam. İkisini de kullanabilirsiniz. Go ahead. Okay, we finish on the alphabet. Our next topic is ordinal numbers. Arkadaşlar alfabeyi konumuzu bitiriyoruz. Diğer konumuz sıra sayıları. Görüşmek üzere. Bye bye. Go ahead. Okay, our topic is ordinal number. As you see, we already wrote on the board our ordinal number. How to write and how to write in short form. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Arkadaşlar konumuz ordinal numbers yani sıra sayıları. Arkadaşlar sizler için bu sayıları tahtaya yazdık. Nasıl yazıldığını ve nasıl kısa şekilde yazıldığını sizlerle paylaştık. Şimdi bir kez daha tekrar edelim beraber. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Go ahead. After 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Arkadaşlar bir kez de benimle tekrar edin. Buyurun. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Go ahead. After 20, you just bring this one to there, so it will be 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Arkadaşlar 20'den gelen sonra sayılar için gayet basit. Sadece söyleyeceğimiz sayının yanına getiriyoruz. Yani 21st, 22nd arkadaşlar sadece getiriyorum bak. 23rd, 24th, 25th. Go ahead. After that, you will say 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Arkadaşlar 25'ten gelen son sayılar için 30, 40, 50. 60. 70. 80. ve 90. ve 100. derken 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th diye söylüyoruz. Buddy, I have a question for you. Yes, please. Which floor do you live? I live on first floor. One more time. Which floor do you live, Şarek? I live on first floor. Perfect. Arkadaşlar Şarek'e kaçıncı katta oturuyorsun diye sordum. Kendisinden I live on the first floor. Yani birinci katta oturuyorum cevabını aldık. Şarek, what is the next topic right now? Our next topic is cardinal numbers. Let's see them. Bye. Our next topic is cardinal number. Yes. How to say and how to write we already wrote on the board. Now we will teach you how to pronounce it or how to say it. Perfect. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar konumuz cardinal numbers yani sayma sayılarını. Şarek sizlere 20'ye kadar saydı. Şimdi telaffuzlarını ve nasıl yazıldıklarını tekrar edelim. Go ahead guys. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. After 20, you will say 21. So you will write 20 and you will bring 1 from here to here. So it will be 21, 22, 23, 24, 25. You write 20 and you will bring this 5, 25. After that, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So when you say 30, 40, just you have to add ty, ty, ty. Perfect man. Yeah. Arkadaşlar 20'den sonra yani 20'den sonra sayılar nasıl yazılıyor bir check edelim. Yani kontrol edelim. Arkadaşlar 20 yazdıktan sonra 21 yani şuradaki bir var ya bunu buraya getiriyorsunuz 21. Aynı mantık gelen sayılarda devam ediyor. 22 bunu buraya getirdik. 23 24 arkadaşlar aldık buraya getirdik. 25 diye devam etmekte. Arkadaşlar arkasından tam sayılar 40, 50, 60, 70, 80, 90. Arkadaşlar dikkat ederseniz 30, 40, 50, 60 gibi sayıların son tarafında t, y bulunmaktadır. Bir kez daha tekrar edelim sizlerle. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Go ahead, Sharek. Okay, after 90, 100, 101. Same rule, you will bring 1, 101, 2, 102, 200, 300, like this. Arkadaşlar 100 yani yüzden gelen sayılarda mantık yine aynı. Arkadaşlar 100 dedikten sonra 1'e getirdiğimizde 101 yani 101. 102 demek için 102 yani şuradaki 2'yu buraya getirdiğimizde 102 diyebiliyoruz. Go ahead. After that, you will say 1000, 1001, 2002, like this. Arkadaşlar binlerde ise 1000 olarak söylüyoruz. Yani 1000 demek için 1000, 2000 demek için 2000, 3000, 4000 devam etmekte. Go ahead. Okay, this is 2021. How you will say 2021 in 3 ways we are going to teach you. 2021, 2021 or 2021. Perfect. Arkadaşlar 2021 yani gelecek olan yılı bizler 3 farklı şekilde söyleyebiliriz. Nasıl söylendiğini bir check edelim. Yani bir kontrol edelim. Burada arkadaşlar tahtaya 2021 yazdık. 2021. The first way yani ilk olarak 2021. The second way is just we are going to split up the numbers. Yani arkadaşlar sayıları bölüyoruz. 2021 yani 2021 olarak. The third way yani üçüncü yolumuz ise tek tek okuyoruz. 2021 olarak okuyabiliriz. Sharek, what is the next topic right now? Well, Ashkan, we think it's enough for today. Okay. Thank you so much for watching our video. Watch the video again. If you have any question, please let us know and have a good day to everyone. Thank you. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızdan keyif alarak izlemişsinizdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlarınıza yazmaktan çekinmeyiniz lütfen. İyi ve sağlıklı günler diliyorum. Have a nice day guys.